Herkese merhaba, ben Görkem Demir, peyzaj mimarıyım. Bu videoda bazı iç mekan bitkilerinden ve bakımlarının nasıl olması gerektiğinden bahsedeceğim. Ayrıca NASA'nın yayınlamış olduğu bir rapor var, hava temizleyen bitkiler raporu. Bu rapordaki bazı bitkileri de videonun ilerleyen kısımlarında beraber öğreneceğiz. O zaman başlayalım. Şimdi bu videoda 10 tane bitkiden bahsedeceğim. Çok fazla uzun olmaması için. Eğer anlatmamı istediğiniz başka bitkiler varsa aşağı yorumlara lütfen belirtin. Ayrıca açıklamalara Instagram adresimi de yazmış olacağım. Instagram'dan da yine bana kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Eğer talep gelirse bu videonun ikincisini çekeriz. İlk olarak bakıma en kolay türden bahsedeceğim. Aslında bir tür değil, bir grup yaptım kendi içlerinde. Bunlar kaktüsler, sukulentler ve aloe veralar. Çünkü bakımları birbirine oldukça benziyor. Yani istekleri oldukça kanaatkar. O zaman şöyle başlayalım. Aloe vera aslında NASA'nın raporunda da yer alan bir bitki. Hava temizleyen bitkilerden biri yani. Çünkü aloe veralarda krasula tarzı metabolizma var. Bu da demek oluyor ki gece karbondioksit yerine oksijen salınımı yapıyorlar. Bu nedenle kolaylıkla yatak odalarınızda kullanabilirsiniz. Eğer yatak odanızda kullanacaksanız dikkat etmeniz gereken tek nokta odanın hava akımının olması. Yani çok esintili değil fakat hava akımı geçişi olması aloe vera'nın daha rahat ve sağlıklı olarak büyümesine katkı sağlayacaktır. Dediğim gibi kaktüsler, sukulentler, aloe veralar oldukça kanaatkar bitkiler. Bu nedenle kışın su istekleri oldukça azdır. Hatta 2-3 hafta sulamasanız bile hiçbir sorun çıkmaz. Kuru havaya dayanıklıdırlar. Işık severler fakat dolaylı ışık onlar için yeterli olur. Evlerde, ofislerde veya iş yerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz bu bitkileri. Bu bitkilerde tek dikkat edilmesi gereken nokta sulama yaparken suyun yapraklara değmemesine özen göstermelisiniz. Başka da bir şeye ihtiyaçları yok. Sıradaki bitkimiz Anthurium andreanum. Flamingo çiçeği diye de geçiyor halk arasında. Tropik bir bitki. Bu nedenle tabii ki kendi ana vatanının özelliklerini istiyor. Yani yüksek nem, sıcaklık, ısı. Yine bu bitki de NASA'nın raporunda yer alan bitkilerden. Zaten görüntüsüyle de oldukça çekici. Evinizde, ofisinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Her dekorasyona uyum sağlayacaktır. Hem de havayı temizleyerek yaşam kalitenizi yükseltecektir. Diğer bir bitkimiz Areca kataşu. Areca palmiyesi olarak da geçiyor. Ben bu bitkiye bayılıyorum. Çok güzel gösterişli yaprakları var. Böyle büyük beton saksılarda çok şık duruyor bence. Ayrıca iç mekanları da oldukça uygun. Ana vatanı Filipin ve Malezya. Bu nedenle tabii ki yine bu da tropik iklim özelliklerini seviyor. Yani nem, ışık, sık sulanmayı da çok seviyor. Yani hem havadan hem de topraktan nemden oldukça hoşlanıyor. Bu nedenle toprağını nemli tutmak önemli. Ayrıca yapraklarına da 2-3 günde bir böyle bir fıs fısla su püskürttüğünüzde bitki daha da canlanacaktır. Diğer bir bitkimiz kalanço. Kalançolar çok güzel. Her renkleri var neredeyse. Ve çiçekli bitkilerin çoğunun çiçek açmadığı zamanlarda çiçek açması da onlar için ayrıca bir avantaj. Yani evinizde kullanmak için ayrıca bir avantaj. Kalançolar Ocak-Şubat gibi çiçek açıyorlar. Çok da güzel çiçek açma şekilleri var. Böyle küçük top top sanki bütün bir bitki çiçek açmış gibi duruyor. Yine kalançoların da böyle sukulent gibi etli mumsu tabakaya sahip yaprakları vardır. Yine sulama yaparken yapraklara gelmemesine özen gösterin. Kalançolar da aydınlık ortam seviyorlar. Normal ısı, sıcaklık, nem ile oldukça rahat yaşayabiliyorlar. Yine toprağını kontrol edip sulamakta fayda var. Diğer bir bitkimiz paşa kılıcı olarak geçen Sansevieria laurenti. Bu bitki de NASA'nın hava temizleyen bitkiler raporunda yer alıyor. Paşa kılıcı da oldukça kanaatkar bir bitki. Çok az sulama gerektiriyor. Kuru havaya dayanıklı. Kışın hiç sulamasanız da olur. Yani 3 haftada bir toprak kontrolü yapıp sulama yapabilirsiniz. Kışın çok az su istiyor. Kışın yapraklarını nemli bezle silebilirsiniz. Bu onun için yeterli olacaktır. Az ışık görmesi de onun için yeterli. Büyümede sorun olmayacaktır. Ayrıca kuru havaya dayanıklı olduğu için kalorifer yanlarında da kullanabilirsiniz. Sıradaki bonsailer. Bonsailer aslında bir tür değil. Bu konuda biraz kafa karışıklığı var. Bonsai bir budama sanatı. Uzak Doğu'da ortaya çıkan. Zaten anlam olarak da saksıdaki ağaç anlamına geliyor. Yani bayağı bildiğimiz bir ağacı saksıya yerleştirip çeşitli tekniklerle budayarak
onun orada büyümesini sağlıyoruz. Bu nedenle bonsailer özel ilgi istiyor. Narin yapıdalar. Senede 4 defa vitamin verilmesi bonsailer için faydalı olacaktır. Budama yaparken mevsim geçişlerinde olmasına özen göstermeliyiz. Ve aşağıdan uzayan yaprakları keserek yukarı doğru boylanmasını sağlayabilirsiniz. Bu bitkilerde sulama miktarı ve sulama şekli ayrıca önemli. Bir sulama tabağı oluşturabilirsiniz saksının altına. Buradan bitkiye ihtiyacı oldukça suyu çekecektir. Ya da belirli bir miktar suyla düzenli olarak sulama yapabilirsiniz. Yani yine toprağı kontrol edersiniz. Haftada bir mi ihtiyacı oluyor? Aynı miktar suyla düzenli olarak sulama yapmanız daha iyi olacak. Bonsailer dediğim gibi narin bitkiler. O yüzden cereyanda durmamaları lazım. Toprakların nemini sık sık kontrol etmek gerekli. Kesinlikle direkt güneş ışığı görmemeleri lazım. Yaprakları kuruyabilir, sararabilir. Ve ayrıca nem severler. Bu nedenle yapraklarını da düzenli olarak nemli bir bezle silmek onları rahatlatacaktır. Diğer bir bitkimiz guzmanya. Guzmanyalar da oldukça dekoratif bitkiler. Yalnız dikkat edilmesi gereken nokta guzmanyaları konumlandırdığınız yerde başka cisimlere temas etmemeli. Bu onları rahatsız edecektir. Ayrıca bulunduğu ortamda hava akımı olmamalı ve dolaylı ışık almalılar. Yine ortam çok soğuk veya çok sıcak olursa guzmanyalar sağlıklı gelişim gösteremeyebilirler. Kışın su miktarını oldukça düşük tutmak önemli. Diğer mevsimlerde de düzenli sulama yapıldığında yine aynı miktar su verildiğinde gayet güzel büyüyeceklerdir. Diğer bitkimiz menekşeler. Menekşeler aslında kolaylıkla büyüyen türler. Tek önemli olan yerini sevdiğinde zaten gayet kolaylıkla gelişiyorlar. Bu nedenle gübre istekleri olabiliyor menekşelerin çünkü bayağı büyüyorlar. Dolaylı ışık seviyorlar. Direkt güneş ışığı almaları yapraklarına zarar verebilir. Yine toprak kuruduğunda sulama yapmak iyi olacaktır. Kontrol etmekte fayda var. Sulama yaparken yapraklara gelirse çürüme olabilir. Buna dikkat etmek gerekli. Genel olarak başka da bir ihtiyaçları yok menekşelerin. Diğer tür en nadide olanlardan biri orkideler. Orkidelerin oldukça fazla rengi var. Bu nedenle her alanda dekoratif olarak kullanabilirsiniz. Orkidelerin yerini sevmesi oldukça önemli. Dediğim gibi biraz narin bitkiler. Ayrıca tropik bitkiler oldukları için nem seviyorlar. Ortamın nemli olması iyi olacaktır. Toprağı nemli tutmak önemli. Konumlandığı yerde çok güneş istemezler. Hatta yapraklarının ısınıp ısınmadığını kontrol etmekte de fayda var. Yapraklar güneşten çok fazla ısındığında zarar görebilirler. Dediğim gibi yoğun nem severler. Oda sıcaklığı idealdir. Ben mutfaklara daha uygun buluyorum orkideleri. Çünkü orada yoğun bir nem var. Eğer mutfağınız dolaylı olarak da ışık alıyorsa gayet rahat büyüyecektir orkideleriniz. Orkidelerde sulama yöntemi oldukça önemli. Köklerinin kurumasına izin vermemelisiniz. Haftada bir olarak sulama yapabilirsiniz. Orkideleri sulamak için 3 yöntem var. Birincisi direkt sulama, buz küpleriyle sulama. Bir de daldırma yöntemini uygulayabilirsiniz. Buz küpleriyle de kolaylıkla sulayabilirsiniz. Yavaş yavaş o suyu kendi kendine çekecektir. Veya haftada bir daldırma yöntemi yaparak yine dinlendirilmiş suya orkidelerinizi daldırıp bir 10 dakika tutup böyle ıslak ıslak yine kabına koyabilirsiniz. Bu da onlar için idealdir. Orkideler de böyleydi. Gelelim son bitkimize, sıklemenler. Sıklemenler bana göre biraz geri planda kalmış gibi geliyorlar. Oysa Türkiye en çok sıklemen türüne sahip olan bir ülke. Sıklemenler tam bir balkon bitkisi. Direkt güneş ışığı sevmiyorlar. Biraz daha esintili, hafif serin yerleri ve dolaylı ışık alan yerleri seviyorlar. Sıklemenleri düzenli olarak döndürmek gerekli ışığı eşit miktarda almaları için. Ayrıca önemli bir konu, sıklemenler ilkbahar ve yaz mevsimlerinde uykuya geçiyorlar. Bu uyku döneminde bitkiyi olabildiğince rahatsız etmemek lazım. Yani saksı değiştirme, mekan değiştirme, sulama, bunların yapılmaması fayda sağlayacaktır. Zaten uykudan çıktıklarında yine eski canlılıklarına kavuşacaklardır. Sıklemenler de nemli ve humuslu toprak seviyorlar. Bunu da sağladığınızda kolaylıkla büyüme gösterirler. Benim bu videoda anlatacağım bitkiler bu kadardı. Dediğim gibi eğer başka bitkileri de anlatmamı isterseniz lütfen yorumlara belirtin. Bana Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.